Neden Mars'ta yaşayamayız diye hiç düşündünüz mü? Siz kanala abone olurken ben de sizlere bunu anlatayım. Cevap mümkün gibi görünüyor. Birçok bilim insanı gezegenler arasındaki benzerlikler nedeniyle Mars ve Dünya'yı ikiz olarak görüyor. Ancak tamamen aynı değiller. Mars roverlarından Webb teleskopuna kadar heyecan verici uzay keşifleri zamanımızda gerçekleşiyor. Ve şimdi Artemis göreviyle uzayı her zamankinden daha derinden keşfetmeye başlayacağız. NASA Artemis görevi Mars'ın keşfinin yolunu açarken, soru şu: Mars'ta yaşayabilir miyiz? Ayrıca, insanlar Mars'ta yaşarken hangi zorluklarla karşılaşabilir diye düşünebilirsiniz. İnsanların Mars'ı yuva olarak adlandırmaya başlaması için bazı zorlukların üstesinden gelinmesi gerekir. Birçok şeyi göz önünde bulundurmamız gerekir. Dünya ile Mars arasındaki farklar, Mars'ta bir günün uzunluğu, temel hayatta kalma ihtiyaçlarımız ve daha fazlası. Dünya ile Mars arasında bazı benzerlikler vardır. Örneğin her ikisinin de Güneş etrafında dönmesi ve benzer bir eksen eğimine sahip olması gibi. Ancak iki gezegen arasında önemli farklılıklar da vardır. Örneğin atmosfer. Dünyanın atmosferi azot ve oksijenden oluşur. Mars ise karbondioksit bazlıdır. Her iki gezegende de buz örtüsü olsa da buz farklı elementler içerir. Dünyada buz sadece su içerir. Mars'ta buz, su ve karbondioksitin bir karışımıdır. Mars'ın yüzeyi kaya ve tozdan oluştururken, Dünya'nın yüzeyinin %70'i sudur. Mars'ın yörüngesinde Phobos ve Deimos adlı iki uydu vardır. Ay, Dünya'nın yörüngesinde dönen tek uydudur. Dünyadaki bazı iklimler, mevsimler arasında aşırı sıcaklık değişimleri yaşar. Ancak bu, insanların Mars'ta karşılaşacakları ile kıyaslanamaz. Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, Mars'taki ortalama sıcaklık -81 derece Fahrenheit'tir. Kışın -220 dereceye kadar çıkabilirken, yazın hoş bir 70 olabilir. Mars'ın Güneş'in etrafında dönmesi, Dünya'nınkinden daha uzun sürer. Ancak, Mars'taki bir gün Dünya'dakiyle hemen hemen aynı süredir. Bu, bilim insanlarının zihninde büyük bir bonustur. Bir Mars günü ne kadar uzundur? Bilim insanlarını Mars'ta yaşayan insanlar fikrine çeken şey, benzer bir eksen eğimine sahip olması ve Güneş'in etrafında dönmesidir. Ancak, yörünge Dünya'nınkinden daha uzundur. Peki Mars'ta bir gün tam olarak ne kadar uzundur? Mars Güneş'ten daha uzak olduğu için, gezegenin yörüngesini tamamlaması 687 gün sürer. Dünyanın 365 günüyle karşılaştırıldığında, bu bir Mars yılını çok daha uzun yapar. Bu zaman farkına rağmen, bir Mars gününün uzunluğu Dünya'ya benzerdir. Ekseninde bir tam gün dönüşü, 24 saat 37 dakika sürer. Ya da yaklaşık 40 dakika daha uzun. Dünya ile Mars arasındaki bir diğer benzerlik ise, kızıl gezegende mevsimlerin varlığıdır. Ancak ince atmosfer ve Güneş'e yakınlık nedeniyle, sıcaklık çok daha uç noktalardadır. Bilim insanları Mars'ta su buldular. Ancak Dünya'da bulunanla aynı formda değil. Yüzeyde ve altında biraz su var. Ancak Mars'taki aşırı soğuk nedeniyle hepsi buz. Ve Dünya'da deneyimlediğimiz buz değil. Dünyada buz sadece sudur. Kayaların içinde de su vardır. Ancak yüzey suyunun eksikliği Mars'a yerleşmek isteyen insanlar için bir zorluk olacaktır. Bilim insanları Mars hakkında daha fazla şey öğrenmeye devam ediyor. Ve bu da suyun nereden elde edilebileceğini bulmalarına yardımcı olacak. Mars'ta yiyecek yetiştirmek, Dünyada sahip olduğumuz çiftliklere benzemeyecek. Bunun yerine, tank çiftçiliği veya su ürünleri yetiştiriciliği gibi topraksız bitki yetiştirmek gerekecek. Yiyeceklerin besin açısından zengin suya ekileceği ve yapay ışıklarla besleneceği yer burası. Bazı bilim insanları, Mars'ta yiyecek yetiştirmek için daha uygun bir atmosfer yaratmayı tartıştılar. Bu, Mars atmosferini daha kalın hale getirmek için biraz sera gazı eklemeyi gerektirir. Ancak, bu projenin muazzamlığı nedeniyle, Mars'ta yaşayan insanların su ürünleri yetiştiriciliğine güveneceğini düşünmek daha gerçekçidir. İnsanların hayatta kalmak için oksijene ihtiyacı vardır. Ve Dünya atmosferimizde bol miktarda oksijen sağlar. Bu nedenle, insanları gezegene yerleştirmenin en büyük zorluklarından biri oksijen eksikliğidir. Mars'taki hava Dünya'dakinden daha incedir. Dünyada havanın %21'i oksijendir. Bu da onu insan yaşamı için ideal bir yer yapar. Ancak Mars'ta oksijen havanın %0,13'ünü oluşturur. Çoğunluğu insanlara zararlı olan karbondioksittir. NASA, Mars'ta karbondioksiti oksijene dönüştürecek bir cihaz olan MOXIE üzerinde deneyler yapıyor. Şimdiye kadar, Mars Perseverance gezginindeki bu alet karbondioksitten oksijen üretmeyi başardı. Bu, Mars'ta hava için daha büyük deneyler ve olasılıklar için yol açıyor. Yaşamı sürdürmek için gerekenlerin yanı sıra,
insanların Mars'ta yaşamaları durumunda karşılaşacakları başka zorluklar da var. Örneğin, geceleri sıcaklık çok düşüyor ve -100 Fahrenheit derecenin altına düşüyor. Mars'ta ayrıca toz fırtınaları, yüksek radyasyon seviyeleri ve dünyadan daha az yerçekimi var. Yani, kızıl gezegeni evimiz olarak adlandırmaya başlamadan önce bu sorunları çözmemiz gerekecek. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Mars'ta yaşam olur mu? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum.